8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Sağ olun hocam. Hocam en çok merak edilen doğal dudak dolgusu var mıdır? Böyle bir tanı ya da işleminiz oluyor mu sizin de? Dudak dolgusu çok doğal olmayan ve anormal sonuçlarla medyada özellikle özdeşleştirilen bir şey. Ancak evet, doğal dudak dolgusu var. Yapması çok kolay değil. İki önemli unsur var doğal dudak dolgusunda. Birincisi bütünsel bir yüz estetiği kavrayışınızın olması. Çünkü her hastada her şey olmuyor. Bir yüzün alt elemanına, bu ister dudak olsun ister başka bir şey, şekil verirken neye nasıl yapacağınızı, nasıl değiştireceğinizi çok iyi bilmeniz, ortaya çıkan sonucun güzel olacak mı veya anormal olan, doğal olmayan bir görüntü yaratacak mı önceden tahmin edebilmeniz lazım. Bunun için de bütünsel bir yüz estetiği kavrayışınızın olması gerekiyor. Hastaya göre tedavinizin, yani örneğin dudak şekillendirmenizin kişiselleştirilmesi lazım. Bu önemli. İkinci önemli olan şey de dudak dolgusuyla dudaklara şekil verebiliyor musunuz? Bu önemli. Ben çeşitli enstrümanlarla dudağın tek bir noktasına belli bir hacimde dolgu yapsam şekillendirmiş olmuyorum. Yalnızca bir miktar hacim kazandırmış oluyorum. Ancak neler yapabilmemiz gerekiyor dudak dolgusuyla? Dudakları bir miktar dışa doğru kıvırabilmemiz lazım. Dudak kontürünü ve yayını belirginleştirebilmemiz lazım. Alt ve üst dudağı oranlayabilmemiz lazım. Sağ ve sol tarafta dudakta herhangi bir asimetri varsa düzeltebilmemiz lazım. Dudak burun mesafesini kısaltabilmemiz lazım. Ve öyle bir yapmamız lazım ki dolguyu orta kısımdan daha belirgin olsun, hacmi yanlara doğru azalsın. Tüm bunlar çok hassas yapabildiğimiz şeyler, değiştirebildiğimiz şeyler. Bu nedenle hastaya göre kişiselleştirebiliyoruz. Ancak bunları yapabilmek için ileri bir teknik ve özel bir yetenek gerekiyor. Kesinlikle. Hocam şimdi bazen ana haberlere bile konu olan bir takım kötü sonuçlar oluyor bu işlemlerin. Yani böyle ördek dudaklar veya Evet. bilmiyorum, muhtemelen başka kötü sonuçlar da var, Evet. sanırım yanlış yapıldığında. Nelerdir, bunun sebebi ne? Hocam çok haklısınız. Ördek dudak çok fazla kullanılan bir tabir halk arasında. Ne demek, onu bir konuşalım. Özellikle yandan, yani profilden görülen fotoğraflarda gördüğümüz bir durum. Dudak gövdesi, yani bu renkli olan kısım var ya hocam, onun ileriye doğru uzaması, bir miktar bombeleşmesiyle oluşan bir durum. Neden oluyor? Biraz önce bahsettiğim gibi tek bir noktaya yüksek miktarda, yüksek hacimde dolgu enjekte edilirse dudaklar öne doğru bombeleşiyor ve yandan bakıldığında öne doğru uzadığı görülüyor. Bazen yüksek hacimli dolgular bıyık bölgesine, yani dudak gövdesinden yukarıya, dudak ve burun arasındaki bölgeye taşabiliyor. Buraya taşması sonucunda da bıyık bölgesinde şişme görüyoruz hocam. Başka bir kötü sonuç sosis dudaklar. Şimdi sosis ne demek? Uzunluğu boyunca hacmi eşit olan silindirik bir şekil. İki sosis düşünün üst üste. Sosis dudak bu demek. Neden oluyor? Yanlara yapılan fazla miktarda dolgu. Normalde biraz önce bahsettiğim gibi dudak hacminin orta kısımda daha belirgin olması, yanlara doğru azalması gerekir. Buna dikkat etmediğimiz takdirde bu doğal yapıya sosis dudaklar oluşturuyoruz. Yani hacmi uzunluğu boyunca sabit kalan iki silindirik şekil. Bir diğer gördüğümüz durum üzgün dudaklar. Hocam ilginç bir ismi var. Evet. Alt dudağa yapılan, alt dudağın orta kısmına yapılan dolgunun hastanın anatomik özellikleri nedeniyle yan tarafa taşmasından kaynaklanan bir durum. Yanlarda daha belirgin, orta kısımda ise daha ince bir dudak oluyor ve üzgün surat görünümü oluşturuyor hastada. Bu da üzgün dudak.
Evet. Hocam peki dudak dolgusunu yaparken hasta için ağrı, acı nasıl? Öncesinde kullandığınız bir krem ya da uyuşma süreci nasıl ilerliyor? Bundan da bahseder misiniz? Şimdi vücudumuzda ağrıyı hissettiğimiz bölgeler, ağrıyı ne kadar hissettiğimize göre farklılık gösteriyor. Örneğin ellerimizde çok fazla hissetmeyebiliyor, atıyorum, veya işte ayak tabanında. Ancak dudak gibi bölgelerde ağrıyı çok fazla hissediyoruz. Bu nedenle dudağa herhangi bir işlem uyuşturucu kullanılmadan yapılamaz. Mutlaka uyuşturmanız gerekiyor. 2 yöntem var uyuşturmak için. Birincisi krem tedavileri, krem yöntemi. Krem topikal anestezik diyoruz. Uyguluyoruz, 15 dakika bekliyoruz, daha sonra işlem gerçekleştiriliyor. Ben şimdiye kadar kendi kliniğimde bu işlemden doğru düz uyuşan bir hasta görmedim. Benim için hasta konforu çok önemli. Ben dolguyu yaparken hasta rahatsız oluyorsa ben o dolguyu yapmamayı tercih ederim. Neden? Çünkü zaten ben o işlemi yaparken kendimi rahat hissetmiyorum. Hassas parametrelerle uğraşıyorum. Küçük değişiklikler yapıyorum. Değil mi? O kadar kılcal var dudakta. Hem damarlar var hem de benim vermek istediğim şekil çok hassas oraya. Hasta huzursuz oluyorsa, hareket ediyorsa yapmam zorlaşıyor. Tabii bundan daha önemlisi hastamın konforu. Yapmamayı tercih ederim. Siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Diş hekimleri, hissetmeniz için. evet, diş hekimlerinden bilirsiniz. Diş tedavilerinden önce iğneyle uyuştururlar. Sinir bloğu deniyor buna. Ağız içerisinden girerek belli sinirlerin uyuşturulması yöntemi. %99.9 hasta ağrıyı hissetmiyor benim uygulamalarımda. Yalnızca belki iğnenin batışını fark ediyor olabilir. Hatta onu bile hissetmediğini söyleyen hastalarım var. Gayet konforlu geçiyor. Evet, yalnızca bir sonrasında 2 saat uyuşukluk oluyor. Her hastanın diş hekimlerinden bildiği bir uygulama bu. Peki diyelim böyle bir karar verdi size danışan hasta. Yani böyle bir işleme gelmek istiyor. Öncesinde bir şey yapması gerekiyor mu? Bir hazırlık yapması gerekiyor mu? Evet. 2 şey önemli bizim için öncesinde. Birincisi, hasta kan sulandırıcı kullanıyor mu? Aspirin veya Klexan gibi kan sulandırıcı ilaçlar var. Eğer kullanıyorsa o ilacı yazan ilgili branşın hekimine danışarak kesebileceği maksimum süre kadar kesmesini öneriyorum. Hayati risk teşkil edebilir bırakılması. O nedenle mutlaka ilgili branşa danışılması lazım. Birincisi bu. Neden? Yani çünkü morluk oluşmasını istemiyoruz. Çünkü eğer yüksek miktarda bir kanama olursa kanamaya bağlı bir hematom. Orada hematom dediğimiz kan gölcüğü oluşuyor. Evet. Ve bu da sanki biz oraya dolgu koymuşuz gibi işlemi yaparken geliştiği takdirde dudak hacmini ve şeklini etkiliyor. Bizim yanlış değerlendirmemize neden olabiliyor. İyileşme süreci de haftalar alabiliyor. Ortalama 1,5-2 hafta alabiliyor. Bunu istemiyoruz birincisi. İkincisi, hasta uçuk çıkarıyor mu? Özellikle ayda birden fazla. Bunu neden soruyoruz? Çünkü herhangi bir travma, dudaklara yapılan veya dudaklarda meydana gelen uçuk çıkarma riskini arttırır hastada. Dudak dolgusu da büyük bir travma aslında, çünkü iğne veya kanül dediğimiz enstrümanlar kullanıyoruz yaparken. Dolayısıyla hastalarımızın uçuk çıkarmaması için özellikle sık uçuk çıkaran hastalarda profilaktik, yani önleyici dediğimiz tedavileri başlayabiliyoruz. Çok değil, günde 3 gün boyunca 3 defa almalarını söylediğimiz bir ağız yoluyla alınan tedavimiz var. Uygulayıcı hekime uçuk çıkarıp çıkarmadığını hastamızın bildirmesi lazım. Eğer böyle bir durum varsa bahsettiğim tedavinin başlanması lazım. Bunun dışında belirgin bir şey yapmamıza gerek yok. Hocam peki dudak dolgusu ertesinde kişi sosyal hayatına devam edebiliyor mu? Şişme, yani ciddi ödem ya da morluk oluşuyor mu? Bunun hakkında da bilgi verelim. Şimdi bir dokuya uygulanan en küçük bir işlemin bile orada ödem yapma ihtimali vardır. Örneğin bir yerinizi bir yere çarparsınız, ödem gelişir. Dudak dolgusu da biraz önce bahsettiğim gibi çeşitli enstrümanlarla dudağa yaklaştığımız travmatik bir işlem. Dolayısıyla ödem olması kadar doğal bir şey yok. Ödem bir yan etki değil. Ödemin ne kadar olduğu çok önemli. Dudağı 2 katına,
3 katına çıkaracak kadar ödem kesinlikle olmamalı. Eğer böyle bir şey varsa yanlış teknik uygulanmış demektir. Dudak tabancası diye şeyler duyuyoruz. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Görüyoruz da. Evet. Sosyal medyada ben de görüyorum. Haberlerde de söz konusu yani. Yani çok fazla hasta var bana sosyal medya üzerinden ulaşan. Bunu güzellik merkezlerinde yaptıran hastalarımız var. Tabii ki yaptırılabilir ama dudak tabancasının ben ne olduğunu bilmediğim için invazif bir işlemin oralarda yapılmaması gerekir normalde. Kesinlikle. 3 katına, 4 katına çıkmış dudak hacmi, böyle bir şeyin olmaması lazım. Öyle bir ödem, beklediğimiz bir ödem değil. Bunun haricinde morluk oluşabiliyor. Biraz önce dediğim gibi morluk da ciddi bir yan etki değil. Hatta yan etki olarak kabul etmemek lazım. Tekniğiniz ne kadar iyi olursa olsun morluk oluşabiliyor. Morluğun derecesine göre 1 haftadan 3 haftaya kadar iyileşme süreci değişebiliyor morlukların. Şimdi biz bunları kendi kliniğimizde, klinik praktisimizde nasıl düzenliyoruz? Şöyle, eğer bir morluk varsa hastada herhangi bir kapatıcı kullanmasında veya koyu renkli bir ruj kullanmasında problem yok. Sürülebilir. Ödemin de sizi dışarıdan görüp daha önceden tanımayan birinin dudak dolgusu yaptırdığınızı anlamayacak derecede olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru teknikle yapıldıysa dudak dolgusu yaptırdığınızın kimsenin anlamaması lazım. Bu da ne demek? Sosyal hayatınıza hemen sonrasında dahi devam edebiliyor olmanız lazım. Evet. Yani bu kadar doğala yakın uygulamak lazım aslında. Evet. Bizim gördüğümüz genellikle kötü örnekler hep karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Hatta bu bazen işte insanlar arasında da alay konusu oluyor. Ama Maalesef. sizin söylediğiniz durumda anladığım kadarıyla anlaşılmaması. Evet. Çok önemli. Peki böyle bir işlemden sonra kişinin yapması gereken, dikkat etmesi gereken özel bir şey var mı? Bu süreç, iyileşme süreci içerisinde. Ben şahsen hastalarımı hiçbir zaman sosyal hayatları açısından kısıtlamam. Yani eğilmeyin, kalkmayın, onu yapmayın, içmeyin, yemeyin. Böyle bir şey ben söylemiyorum genellikle. Birkaç önemli kriterim var, o kadar. Şimdi ben dudak dolgusu yaparken dudaklara özel bir şekil veriyorum ve bunu yaparken dolguyu özel bir teknikle kullanıyorum. Rastgele koymuyorum. Yani bir nesneyi sadece büyüterek estetik yapamazsınız. Şekil vermeniz gerekiyor, kıvrım kazandırmanız gerekiyor. Bu nedenle dolguyu belli bir şekilde koymanız gerekiyor. İlk bir hafta içerisinde dolgu şekillenmeye çok meyilli. Dolayısıyla eğer oraya herhangi bir ekstern, yani dışarıdan bir masaj veya hani baskı yapacak herhangi bir şey yaparsanız dolguya benim verdiğim şekli dağıtabiliyor hasta. Dolayısıyla ilk bir hafta boyunca dolguyu dağıtacak herhangi bir şey, masaj gibi yapmasını istemiyorum hastadan. Bir de buz koymamasını istiyorum. Buz koymamasının nedeni de oradaki dolaşımı bozmaması. Onun haricinde herhangi bir şey yiyip içebilir, sosyal hayatını devam edebilir. Hiçbir problem olmaz. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Yine Teşekkürler. çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, bugün 8'de Sağlık'taki misafirimiz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın'ydı. Kendisiyle doğal dudak dolgusundan, dudak dolgusu çeşitlerinden yani şekillendirilmesinden bahsettik. Doğru dudak dolgusu nasıl olmalı, iyileşme sürecinden bahsettik. Çok keyifli bir programdı. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.